Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Konyaaltı'nda Kokoyaki isimli restoranın önündeyiz. Tam Konyaaltı Parkı'ndayız. Ve bugün yanımda bildiğiniz gibi Nabil var. Merhaba Nabil, hoş geldin. Merhaba abi, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar, Nabil'le bugün Asya yemeklerini yiyeceğiz. Bildiğiniz gibi Nabil zaten kendisi orijinal Asyalı ve bugün kendisiyle bir Asya restoranında Asya yemeklerinin tatlarına bakacağız bugün. Restoranımızın kapısı, girişi gerçekten Japon tarzı bir restoran. Bakalım burası Japon mu, Kore mi, nedir ne değildir, bunu da bir göreceğiz arkadaşlar. Hazırsanız şimdi Asya yemeklerini yiyelim. Atmosfer çok güzel arkadaşlar. Bakın, havuzumuz var. Bonsai ağaçlarımız var. Burada da var bir bonsai ağacımız. Ejderhamız var. Çok güzel, değişik bir ejderhamız var arkadaşlar. Çok ilginç. Burada daha çok hangi ülkenin yemekleri? Japonya mı? Japonya ağırlıklı. Maçamız geldi arkadaşlar. Ben kola istedim. Bu da O kraker miydi? kraker, karides kraker. Karides kraker arkadaşlar. Karidesen yapıyor. Onun da şimdi bakalım tadına. Acı tatlısı. Acı tatlı sos. Evet. Deneyelim bakalım. Elimizde Evet, mi? elimize yiyeceğiz onu. Karidesi şimdi elimizde deniyoruz arkadaşlar. Balık kraker. Balık kraker. Evet. Değil mi? Soslar denediniz mi? Yok. Sosla da deneyelim. Acı tatlı sos. Hem acı hem tatlı. Ama güzel. Sanki Asya'nın her ülkelerinde var. Endonezya'da da var. Balık kraker. Her ülkede var. Yani bizde de var bayağı. Balık kraker var. Böyle pembe Karides mi? kraker. Pembe. Hatta beyaz pembe de olur. Belki biraz turuncu olanlar da var. Bayağı güzel yani. Ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Yani Asya yemeklerini, ama Nabil tabii ki de bu işin uzmanı. Homemade ice ikram olarak geldi arkadaşlar. Bayağı güzel. Ev yapımıymış. Bunlar gayet güzel. Bakalım tadı nasıl? Bayağı güzel. Bir de Güzel. mint tadı var. Nane tadı var Nane yani. tadı. Evet. Nane tadı var. Nane çayı Tunus'ta içmiştim arkadaşlar. Ama içmez olaydım Tunus'ta. Neden? Nedenini söyleyeyim. Bayağı mı kötü? Hayır, tadı çok güzel. Tunus'ta içtiğim nane çayını. Hiç tadında hiçbir sıkıntı yok. Ama bardak temiz değil. Yani, Hijyen değil. çok az içebildim. Ama tadı olarak güzel. Pipetle içebildim. Nabil matcha söyledi arkadaşlar. Nasıl matcha? Matcha latte değil ama, değil mi? Değil, sadece matcha. Sadece matcha. Nasıl? Bayağı güzel hocam. Gerçekten. İstediğim gibi. Matcha biraz bana acı geliyor arkadaşlar, ama tabii matcha latte olunca ben biraz daha sevebiliyorum. Yani süt falan da koymuşlar içine. Ama bu sadece matcha. Sadece matcha. Hayır. Endonezya'da bu ucuz. Yani şey gibi. Kızartmış pilav yiyorsun ya. Onun yerine bunu koyuyorlar mesela. Makarna yiyorsun, yine de bu var. Pilav yiyorsun, bu da var. Her yerde var. Ben bunu yemiştim herhalde. Bu sos ama Tayland'da çok meşhur ya. Hatta filede de satılıyor bu arada şu an. Nerede? File marketlerinde. Acı tatlı sos. Evet, ne acı ne tatlı. Öyle değişik bir tadı var. Sevdiniz mi peki? Güzel, fena değil. Çok bizim damak tatlarımıza uymuyor ama yine de güzel. Cracker hakkında ne düşünüyorsun? Kraker güzel. Hafif böyle bir şey tadı geliyor. Cips gibi geliyor ya. Cips ama balıklı cips. Balıklı cips. Balıklı cips, aynen. Seninle yediğimiz o cipsler tabii efsane. Mangolu cips falan vardı. değil mi? Balıklı cips yedik. Çok değişik şeyler denedik yani. Evet, denedik arkadaşlar. O video çok beğenildi. Yani binlerce kez izlendi. Evet. Siz de hem abone olup hem de o videoları izleyebilirsiniz. Yurt dışı abur cuburları diye bir içerik Yani. yapmıştık. Dubai'den gelen. Gayet güzeldi yani. Çok güzeldi. Mangolu olan cips Yani efsaneydi. bir de çok kötü bir cips vardı ya. Masala cipsi miydi? Öyle bir şeydi. Masala diye bir cips vardı. Evet. Ortak bir noktamız da ya. İğrenç İğrençti. tadı vardı. Onu yemiştik arkadaşlar. Çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Masala chicken'dan geliyor. O da Masala şey oluyor sanki ya. Baharat anlamına geliyor. Çünkü chicken tikka masala falan oluyor ya. Evet, Hindistan'ın Hindistan'ın şey. zaten çok Hintli var Dubai'de. Evet. O tarz bir ürün satıyorlar maalesef. Pembe pembe değişikmiş arkadaşlar. Evet. Bizim de Amar arkadaşlar. Kendisiyle 5-6 yıl Antalya'daydık, beraberdik. Doktorasını yaptı Türkiye'de ve şimdi de Yerinde Partisi iktidar oldu. Amar da o partinin Türkiye temsilcisi. Türkiye temsilciliğini yaptı uzun bir süre. Şimdi de belki kabinede bir şeyler olur mu? Onu bilemiyoruz ya ama Onu bile ihtimali var. Yılan. yılan balığı bu muydu? Evet. Evet. Yılan balığı. Evet. Peki, teşekkürler. Sağ ol. Böyle wasabi var. Burada wasabi var. Arkadaşlar, bu yılan balığı gördüğümüz. Bu da karidesli. O da karidesli Bir bir de tavada pişiyor. sushi. Evet. Kızarmış oluyor değil mi? Kızarmış oluyor. Aynen. Nabil'de balıklı mıydı? Deniz ürünleri. Deniz ürünlü bir pilav Evet. var. Bende biftek pilav var.
Bu şekilde şimdi yiyeceğiz arkadaşlar. Bak. Peki neden özellikle kızarmış sushi istedik? Bunun belki bence sağlık açısından bir nedeni var. Bir de sen belki sevmeyebilirsin. Hem ben sevmiyorum çok çiğ hem de şöyle sağlık açısından bir durumu var arkadaşlar. Çiğ etin içerisinde kurtçuklar oluyor. Ha. Oluyor yani gerçekten oluyor. Çok fazla oluyor. Ama onların kültürü olmuş hocam. Böyle çiğ balık. Çiğ balık bunların kültürü olmuş. Evet. Ama olmasa belki daha iyi mi olur? Mesela o kurtlar tehlikeli olabiliyor. Tabii. Çökerim değil mi? İşte soya sosu ve wasabi ile karıştırıyorum. Soya sosu ve wasabi mi? Aynen. Soya sosu ve wasabi ile karıştırıyorum böyle. Ondan sonra da bunu alıp buraya bandırıp da Bandırıyorum. Nasıl? Güzel mi? güzel. Bu çıtır çıtır biraz şey oldu. Evet. Güzel. Peki o çubuklar nasıl tutuluyor? Çubuğun ismi. Ben de pek bilmiyorum. Ne stickli bir şey stickli bu. Hı? Bir stick ismi var. Chopstick. Chopstick. Aynen. Chopstickler nasıl tutuluyor? Ben böyle tutuyorum normalde. Yani Evet, o şekilde tutuyor. aynen. Yiyebiliyorsun. Pilavı da yiyebiliyorsun. Onu Yiyebiliyoruz tabii. chopstick istedik arkadaşlar ama tabii yine de çatalımız, kaşığımız olsa da güzel olur. Güzel güzel. Burada da hocam ne var? Ne var orada? Balık eti var. Bu. İyi. Pilav güzel arkadaşlar, evet. Üstünde de yumurta var. Yumurtayı da güzel pişmişler. Yani protein bubble diyebiliriz. Bakalım ben Omega tutabileceğim. falan var. Benimki neden bitişik? Önce açmanı Ayırmamız mı lazım? Aynen. Böyle. O ayırdık. Sonra şöyle tutuyoruz. Ha, böyle. Sonra Olmadı ama neyse. neyse onu alabilir misiniz? Onu zor. Zor bu. Bakayım. Alabilmem. Sizin tabağınız. Alamıyorum. Ben onu şöyle alayım. Tamam. Şu şekilde alıyorum. Evet. Güzel arkadaşlar. Bayağı kızarmış yani. Evet. Bunu şimdi İçinde de avokado var ve karides. bandırmadan atayım. Tamam. Ama hepsini şey yapmanız lazım yoksa çözülür. Dağılıyor mu? Aynen. Evet. Bak. Güzel mi? Sevdiniz mi? Evet. Fransa'da Kızarmış güzel oluyormuş arkadaşlar. bunu da denersiniz istersen wasabi falan. Wasabi acı mı biraz? Biraz acı ya. Oo acı. Acı mı? Bana acı geldi. Gerçekten. Bana acı gelmedi. Sen daha demin yedin ama bir şey olmadı yani. Ha, bandırdığın için. Bununla karıştırdım ya. Evet. O yüzden. Bu kızarmış pilav bayağı güzel bu arada. Yosun falan da koymuşlar. Yosun var. Sen seversin yosun. Evet. Bayağı severim ya. Yosunun hazırları da var değil mi? Bayağı şey gibi oldu. Markette satılıyor, ben gördüm. Kızartılmış falan var bak. Aynen cips gibi satıyorlar. Gibi satıyorlar. Çimen kokuyor böyle. Çimen tadı var. Değişik bir yosun tadı var. Aynen. Bir de bu kızarmış pilav olayı zaten Endonezya'da ya da Asya ülkelerinde Aha. böyle sokak yemeği olarak görüyoruz biz. Çok ucuz böyle. O kadar da nasıl diyeyim lüks bir yemek değil tabii. Ama lüks yerlerde ister istemez lüks bir yemek olarak. Daha doğrusu artan yemekleri Yani, akşam kızartıp yiyorlar arkadaşlar. Evet. yani akşamdan kalan sabah kızartıyorlar yani. Çünkü genelde kızartmadan ilk önce yapıyorlar pilavı. Nasıl oluyor o da? Daha önce de bahsetmiştik, makineler var. Buharda pişirici makineler. Onlar da yapıyorlar. Eğer artarsa pilav, gibi makinaların da büyüğü var, küçüğü var. Artınca da tekrar kızartıyorlar akşam. Pilav güzel. Sebzeli bir pilav. Bir de şey var içinde de orada da yumurta var herhalde. Pilavla karıştı. Yumurta da var, evet. Soya sosumuzu ekeceğiz arkadaşlar. Soyasız olmaz. Asya'da olduğumuzu hissedelim. Aha, dağılıyor. Demek ki çatalla alınmazmış bu. Yok. Biraz zor ha yazması. Bizim de yılan balıklı. Değil mi? Evet, yılan balığı var. Hocam siz deneyin. Onu Bakalım. deneyeceğiz. Ama Yılan ikiye balığı. bakmak lazım herhalde. Bu da sushi. Aynen. O da şuş. Çiğ yiyeceğiz yani. Yılan balığı arkadaşlar. Bunu nasıl böleceğiz? Çatal mı? Çatal. Değil mi? Evet. Ama zor sanki. Şu an içinde yılan var çünkü. Ama şey bu Ha, nerede yılan balığı? yılan balığı... Hayır, bu karşımızda. Yok şeyin içinde sanki. Böyle bir şey. Malzemenin Aynen içerisinde. malzemenin içerisinde. Ha, parça parça. Aynen. Bak. Chopstick yaparak. Evet. Anladım. Bakalım. Bakalım. Dışındaki yosun mu? Yosun yani. O yüzden çok zor şey yapıyor. Çiğnenmesi mi zor? Yani. Bir de tamam. Wow. Dökmüş. İçi dışına Aynen. taştı. Neyse yeriz arkadaşlar. Deneyim ben. Bir dene bakalım nasıl. Nasıl bir tat. Çok anlayamadım bir şey. Yani. Çünkü böyle şeylerle karışmış ya. Ha, başka şeylerle karıştı. Aynen. Ama iyi. Ben de bakayım O arkadaşlar. kadar da tuhaf bir tadı yok yani. Tuhaf tadı yok. Ben direkt pilavsız aldım. Evet. Tatlı bir de. Hafif wasabi vurdu. İçinde wasabi mi var? Buradan mı karıştı? Buradan karıştı. Aynen. Böyle yosun. Değişik bir tat. Mecbur yiyeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Ne yapalım? Buraya gelmişiz. Ama balığın tadında bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yani bize de yiyordu. Yılan balığı. Yiyorsunuz. Normal bir şey yani. Normal bir şey. Yılan balığı. Vay be. Kayıp balık memo. Köpek balığı falan da yiyenler Köpek var. balık var mı? Var. Yiyorsunuz. Yiyoruz. Güzel. Tadı da güzel. Timsah var mı Endonezya'da? Timsah var. Aynen. Var. Ben timsah eti yedim. Nerede? Kenya'dayken yemiştim.
Gerçekten. Aynen. Tavuk eti gibi bir şeydi ama. Tabii öyle. Ama ben yemedim. Ve yiyenler de yok Endonezya'da da. Yemiyorlar mı? O da biraz günah olduğu için olabilir arkadaşlar. Timsah etinde bir şüpheli durum. Yani tavuk eti gibi mi oluyor gerçekten? Ben biraz tavuğa benzettim timsah eti. Çok değişik. Domuz eti de yanlışlıkla yediğim zamanlar oldu. Domuz eti. O da tadı nasıl hocam? Domuz eti böyle ekşi. Ekşimsi bir tat var. Onda nasıl yedim arkadaşlar? Amerika'dayım. Pepperoni isimli pizzalar var. Tabii biz bilmiyoruz. Üzerinde normal sosis var zannediyoruz. Halbuki o yediğimiz domuz etiymiş yani. Büyük büyük sosis sucuklar var. Allah. Ondan sonra ilk yurt dışına çıktığımda da yanlışlıkla yemiştim. Oteldeyim. Açık büfe var. Open buffet. Orada pastırma var. Yani ben normal bildiğim pastırma zannediyorum. Halbuki bacon'mış arkadaşlar. Yani. Domuz eti yemişiz. O da yanlışlıkla bir de o şekilde yemiştim. Yani hem pepperonisini hem pepperoni olanı hem de Evet. bacon olanı yemiş oldum böylece. Böyle ekşimsi acımsı bir tadı var. Bir de Endonezya'daki böyle kızartılmış pilav genelde soya sosu da koyuyorlar içine. Evet. Ama burada yok tabii. Soyamız burada yani Aynen. dökmek istersek. Ve tabii ki biraz da acı koyuyorlar Endonezya'da. Öyle. Tadı acı yani. Aynen. O zaman burada daha çok böyle Japon yemekleri var. Japon, Çin, Antalya'da, Vietnam'da gördüm. Little Vietnam aynen. Şeyde Konyaaltı'da var. Terasi'de de var. Burada daha büyüğü var ama Konyaaltı'da. Hadi. Aynen. Ve fiyatları da uygun yani. Güzel. Koreli gibi oluyor aynen. Tavuklu bir şey yemiştim. Güzeldi yani. Gerçekten. Aynen. Little Vietnam. O da değişik. Böyle çok fark ediyor mu Asya yemekleri? Yani Asya hemen ülkeden ülke. aynı gibi ya. Yani pek de o kadar farkı yok tabii Değil ki. mi? Yani. Damak tadı aynı. Ama mesela işte Tayland'da yemekler daha böyle ekşi şeyler var. Böyle ekşi tadı daha fazla. Bize daha tatlı, daha acı böyle şeyler oluyor. Evet. Yani sadece o farklı. Müslüman olmaktan kaynaklı bizden gelen şeyler var mesela kebaplar gibi. Daha et ağırlıklı şeyler var sanırım. Et ağırlıklı şey var ama sizden geldiğini düşünmüyorum tabii. Kebaplar geliyor ama son zamanlarda geliyor. Son zamanlarda. Öncesi yok. Öncesi yok, Yok. yani. Döner. Ama döner de yok. Ama tabii böyle Arap lokantaları vardır. Arap kökenli insanlar da vardır. Hı hı. Ondan kaynaklı da işte Arap yemekleri de Geliyor. birleşiyor aynen. Yoksa yok yani gerçekten. Yok. Bizim yemeklerimiz daha çok böyle Hindistan yemeklerine benziyor. Pakistan yemeklerine benziyor. Çok baharatlı, acı. Acı. Aynen. O tarz yemekler. Evet. Evet. Makarna da şey oluyor mesela. Daha çok böyle Japonya, Kore, Çin yemeklerine benziyor. Yani Makarna. aynen. Mesela Çin arkadaşım vardı. Hep şey diyorduk yani. Yemeklerimizi karşılaştırıyorduk. Meğer ki yemek aynıymış. Sadece ismi farklı oluyor. Ama Öyle şeyler de var. biz de Asyalıyız aslında arkadaşlar. Orta Asyalı olduğumuzdan dolayı biraz Daha farklı. fazla et falan yersin. Evet var. Mesela hadi diyeceğiz Orta Doğu'ya yakınız Araplarla bir ilişki ama Uygur Türkleri de aynı Türkiye gibi yemekleri yiyor. Yani kebaplar vesaire. Ama Uygur Öyle. Türkleri de şey var mesela. Onların lameni var. O da Evet. mesela Çin yemeklerine çok benziyor. Tabii Uygurlar sonuçta şu anda Çin'in altında yaşıyorlar. Ama siz daha fazla et yiyorsun. Biz et ağırlıklı. Etoburuz diyebiliriz arkadaşlar. Ama Ege, Akdeniz bu bölgeler biraz daha sebze, yeşillik yiyebiliyorlar. Ege, Akdeniz bölgeleri. Karadeniz'de peki? Karadeniz balık yer. Ondan sonra Hamsi yere. hamsi yer. Herkes böyle düşünür ama Karadeniz'de mesela pidesi meşhurdur. Karadeniz pidesi vardır. Bir de köftesi de vardı Trabzon'un. Akçaabat köftesi. Akçaabat köfteleri var. Çok fazla köfte yani et orada da var. Deler var. Bafra pidesi, Trabzon pidesi. Pekünlü diye bir yer var. Pekünlü Merkez Pide diye bir yer var. Orada çok güzel pide yapıyor. Yani Karadeniz pidesi gerçekten çok güzel. Oraya baktığımızda aslında orası da böyle balık gibi değil. Et ve hamur işi Karadeniz'de. Hatta tatlılara bakalım. Hamsi köyün sütlacı var. Gerçekten. Evet, sütlaç yiyorlar. Duymadım. Hamsi köy sütlacı. Baya meşhur o zaman. Çok meşhur. Yani çoğu yere şu an bayilikler verdi. Burada da mesela. Çok güzel. Çin somonu değil mi? Aynen. Bosun. Denemiştik ya şeyler. Aynen denedik. Art of Tart'ta denedik. Aynen. Baya güzeldi. Buradaki deniz ürünleri sanki kızartılmamış. Daha çok böyle haşlanmış şeylerdi. Belki kızartsalar daha iyi olurdu. Daha güzel. Somonu mu? Yok bunları. Ha deniz ürünleri. Aynen. Lezzeti güzel ama. Güzel ben Gerçekten tercih. eti de güzel yani. İlk defa mı Japon lokantasına geliyorsunuz? Evet Kore vesaire hep gittim. Ha. Kore'de de gittim. Seul'de ama Japonya demiştim. Mesela Kore'de yediğiniz şeyler buradaki Kore lokantasında aynı mı oluyor? Aynı değil çünkü buradaki Kore lokantaları biraz daha Türkiye'ye uyarlamışlar. Biraz daha böyle daha az acılı. Hatta acı yok çoğu üründe. Kore'de mesela Seul'de biz kriz geçirecektik yani. Ne yediniz mesela? Orada Seul'de? biz davetli olarak gittik iş toplantısına. Bütün Kore'nin yemekleri vardı. Mecburen yiyorsun. Tabii yemesek orada da kültürlerimiz aynı. Kötü Evet. bir intiba oluşuyor yemesek. Yedik ama böyle pancara döndük kızarmadan. Yani kızardık böyle pancara döndük. Çok acı diyorsun. Ha? Çorbada acı var, salatada acı var, ette acı var, pilavda acı var. Bazı böyle Türklerin sevmediği kişniş gibi bitkiler de var. Onlar biz tiksiniyoruz yani kişniş vesaire. Değişik değişik bitkiler de var. Ertesi güne zor çıktık yani. Aynen.
Bizde de Kore yemekleri çok meşhur ya. Kore dizisinden dolayı herkes böyle. Kore son yıllarda popüler bir ülke. Son 10 yıldır belki. Onun öncesi belki Japonya biraz daha ünlüydü. Ama Kore şu an öne çıkmaya başladı. Doğru. Gelişmiş bir ülke. Ama çok çalışıyorlar arkadaşlar. Çok çalışkan bir millet. Biz oraya gittiğimizde gündüzleri boştu, yani sokaklar, meydanlar. Akşam 10 oldu arkadaşlar. Metrolar, sokaklar bir anda böyle kalabalık olmaya başladı. Metrodan insanlar iniyor, biniyor. Çünkü iş çıkış saati akşam 10. Gerçekten. Evet. O kadar mı çalışıyor? Bu kadar çalışıyorlar. Hatta şöyle, benim bir Koreli arkadaşım vardı. Bana anlatıyordu. Akşam 9-10'da okuldan çıkıyor. Hemen çıkar çıkmaz dershaneye gidiyor. Onlarda da bir dershane sistemi var o zamanlar. Eskiden bizde olduğu gibi. Üniversite sınavı onlarda da var. Dershaneye gidiyor. 12'ye kadar da dershanede duruyor, gece 12. 12'den sonra eve geliyor. Sabah tekrar 5'te 6'da uyanıyor. Tekrar da okula gidiyor. Tekrar okula gidiyor. Her gün böyle bir döngünün içerisinde. Askerlik 2 yıl. O zaman Avrupa'nın tam tersi. Nasıl? Avrupa'da mesela işte iş saati daha böyle esnek, daha az çalışıyor. Tabii Avrupa'da daha insancıl. Aynen. Mesela bizim Almancılar hep der, biz işte sabahın köründe kalkıyoruz şu saatte. Ama öğlen 2'de dönüyorlar. Yani öğlenleri dönüyorsunuz, yani şimdi birbirimizi kandırmanın manası yok burada. Anladım. Tamam, sabah erken gidiyorsunuz ama cumartesi pazar kesinlikle çalışmıyorsunuz. Çünkü çalışmak Yani. yani o tip durumlar var. Kızartmışlar değil mi? Evet. Ve onun altında şey var. Sos Tatlı bir var. sos var herhalde. Tatlı bir sos var. Hem tatlı bir de biraz şey var. Tuzlu. Tatlı tuzlu ikisi sos. Bir arada. İkisi de sos. Sunumlar güzel ama. Güzel. Tabaklar güzel arkadaşlar. Tabakları da Güzel. olağanüstü. Japonya'yı merak ediyorum. Japonya ile ilgili videolar izliyorum çünkü. Güzel bir ülke. Çok merak ediyorum. Mesela Kore'ye gittiğinizde Itaewon diye bir yer varmış. Gangnam diye bir yer var. Ha, Gangnam. Gangnam Style. Hani bir adam çıkmıştı. Evet, evet. Orası çok gelişmiş bir yer. Yani her yerde LED ekranlar var. Teknolojik bir yer, böyle insanlar falan. Gangnam. Evet. Gangnam gerçekten, ama Kore gelişmiş bir ülke. Zaten milli geliri yüksek. Tabii. Çok teknolojik bir ülke yani. Kore güzeldi. Busan'a gitmek isterdim çünkü Busan'da şehitliğimiz var. Ama gidemedim tabii Busan. Busan şehri var. Evet. En güneyinde. Orada bizim şehitliğimiz var. Gerçekten. Evet. Ha, şeydeki. NATO'ya girme nedenimiz Kore. Kore'ye asker yolluyoruz. O zamanki yönetim NATO'ya girmek istiyor. Amerika'da madem girmek istiyorsunuz bir şeyler verin, yani kanıtlayın kendinizi gibi konuşmuş. O sıra tabii Kore Savaşı var. Biz de Kore'ye yollamışız. Ama Türk ordusu Kore'de Kuzey Kore askerleriyle savaşmadı arkadaşlar. Kimle savaştı? Kimle savaştırdın? Kore'ye gidiyor Türk askeri ama Kuzey Kore ordusuyla savaşmıyor. Kimle savaşıyor? Mesela bir sürü şehit vermişiz. Japonya'yla mı savaşıyor? Hayır, Japonya ile değil. Ne peki? Ama Çinlilerle savaşıyor arkadaşlar. Çin. Türk askeri, evet. Çünkü bizim askerlerimiz Kore'ye giderken savaş bitti bitecek durumuna gelmiş. Kuzey Kore ordusu yenilmiş bir durumda. Son dakika Çin müdahale ediyor. Askerlerini yolluyor. Tam zıttı bir durum meydana geliyor. Birleşmiş Milletler, işte NATO askerleri neredeyse bitecek duruma gelmiş. Yani geriye çekilmişler böyle. Tam o sırada Türk askerleri geliyor, müdahale ediyor. Bizim yendiğimiz cepheler de var. Mesela bir sürü Çinliler var. Nüfus olarak çok kalabalık. Ama bizim yendiğimiz cepheler var. Bizim askerlerimiz o cepheleri yendikçe NATO ordusuna bir güven gelmiş. Bunlar daha fazla ilerlemişler. En azından yarısına kadar. Kore Yarımadası'nın yarısına kadar alabilmişler en azından. Türkiye'yi özellikle o yüzden de çok sever Koreliler. Yani kardeş ülke. evet, dost ülke. Dost ülke, kardeş derler. Ki biz Türküz dediğimiz zaman oradaki Koreliler bize sarılmıştı. Sarılanlar vardı. Özellikle yaşlılar çok biliyor. Çünkü tabii tarihi biliyorlar. Tarihi biliyorlar. Bizim orada yaptığımız yardımları biliyorlar. Ancak bu tür tarihi bilgiler bize öğretilmiyor. Mesela ben Kore tarihini kitapları okuyarak öğrendim. Okullarda öğretmiyorlar. Endonezya'da da şehitliğimiz var, değil mi? Evet, Aceh'de şehitliğimiz var. Da senin yaşadığın yerde var. Aynen. Benim yaşadığım orada var. Tam hangi şehirde orası? Banda Aceh diye bir şehir. Banda Aceh. Yani o Aceh eyaletinin merkezinde, yani başkentinde oluyor. Başkentinde. Şehitliğimiz var ama bilmiyoruz yani. Çok öğretilmiyor bu tip şeyler. Öğretilmesi lazım tabii. Öğretilmesi lazım tabii. Bize sürekli Çanakkale öğretiliyor. Osmanlı sadece Çanakkale'de savaşmadı. Bir sürü cephemiz vardı. Tabii. Biz sadece Çanakkale cephesini yenmişiz. Diğer bütün cephelerde yenilmişiz. Yani yenildiysek de yenildiğimizi söylememiz lazım. Biz bu adaları nasıl kaybettik, Yunan adaları? Hangi savaşlarda, hangi maddelerde kaybettik hiç anlatılmıyor. Yemen'i nasıl verdik, Mısır'ı nasıl verdik, Mekke'yi, Medine'yi nasıl verdik? Hiç anlatılmıyor. Sadece yani Birinci Dünya Savaşı Çanakkale'den oluşmuyor. Bizim bir sürü cephemiz vardı. Puan verecek miyiz hocam? Puan verelim. Sizden başlayalım. Benim dana etli bir pilavım vardı. Yani ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten güzeldi. Pilav da güzel. Yani. Bu peki? Ona ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Tabii çok Ha. fazla sushi yemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Anladım. Yılan balığı. Yılan balığı 10 üzerinden 10 veriyorum. Neden? Sevdiniz mi? Yılan balığı güzel, sevdim yani. Ben böyle değişik şeyler yemeyi severim. Hmm. Timsah gibi şeyler. Yani onları Tabii. da severim. Böyle yırtıcı hayvan olsun.
Ben onları yerim yani, sıkıntı. Ama Tayland'da çok değişik şeyler vardı biliyorsunuz yani. Tayland'da. Aynen. İşte hatta böcekleri falan da yiyorlar. Koca karı. Tayland'da öyle. Tayland'da öyle. Böcekler, işte çekirge. Ya çekirge, ondan sonra başka şeyler de var yani. Arkadaşlar, Endonezya'da komodo ejderi var. Onu biliyor musunuz? Komodo ejderhası var. Evet. Gittin mi o adaya? Yok ya, çok uzak. Çok uzak. Uçakla 5 saat falan Ya, sürüyor. Aceh'e uzak. Aynen. Evet. Ama çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Komodo ejderi böyle Sadece uzatıyor. o adada var yani. Evet. O adaya özgü bir hayvan arkadaşlar. Dilini kullanıyor, böyle değişik bir hayvan. Aynen. Çok tehlikeli aslında. Bayağı tehlikeli. Tehlikeli. Aynen. Yırtıcı bir hayvan da. Ama baktım, araştırdım, böyle şeyler var. Hayvanat bahçesi gibi bir şey yapmış. Evet evet, doğru. Orada görebiliyorsun Aynen. komodo ejderini. Güzel bir yer yani. Ama Evet. Bali'ye daha yakın. Evet, Bali'ye daha yakın tabii. Orası Bali'ye daha yakın. Bali'ye giden kişi oradan hemen. Bali, bir de Lombok var işte, biliyorsun. Lombok'ta mesela MotoGP diye bir yarış var. İşte ne diyeyim, motosiklet yarışı mı? Öyle bir şey vardı. Formula 1 gibi. Formula 1 gibi ama motosiklette şey. Orada da bayağı şey var. Güzel şeyler var. Lombok. Güzel. Aynen. Güzel sahiller var. Endonezya'nın tamamı sahillerden oluşuyor arkadaşlar. Yani adalar Güzel. ülkesi sonuçta. Yani 17 bin adamım var, 170 bin. Ya yaklaşık 17 bin ada var. 17 bin ada var. Aynen. Bilinen bilinmeyen hepsi. Tabii. Bilinir. Hepsi biliniyordur gerçi de. Yani. Kontrolü nasıl sağlanıyor peki? O kadar ada, hepsine su taşı. İşte uçaklarla daha sık. Ama tabii ki bu çok zor ya, gerçekten öyle. Yani şu an mesela işte bazı adaları bile belki başka ülkeler almıştır. Bilemiyoruz yani. Çünkü Başka ülkeler almıştır. yani Haberiniz olmadı. olabilir ya, bilemiyoruz. Mesela bir tane ada vardı. İşte Avustralya ile Endonezya arasında çıkan bir çatışma sonucunda işte Avustralya onu bizim diyor. Biz de bizim diyoruz ona. En sonunda Bu Yunan adaları, yani onun gibi şeyler vardır. kimliği belli olmayan adalar var yani. Evet. Ama coğrafyaya baktığımızda Endonezya'nın bir üstünlüğü var. Mesela Papua'nın yarısını siz almışsınız. Evet, yarısı biz aldık. Peki Papua'da bir örgüt mü var? Var. Bir En- ayaklar falan var. Haber İsyan. uçaklara ateş etmişler. Papua direniş örgütü. Tabii. Bir şey. Aslında Papua'da da şöyle bir şey var. Yani orada sonuçta çok zengin bir ada. Yani gerçekten. Zengin İşte bir ada. Petrol. altın yatağı Altın mı? var. Aynen. O çok güzel. Zaten orada hangi şirket var? Amerika şirketi var. Yani Altın çıkartıyor. altın çıkartıyor. Yani bizimle ortak tabii. Ama yine de öyle olunca da öyle şeyler oluyor tabii. Yine de zengin. Sen oyun döndürüyorlar yani. Yani Bu bizim şey hikayesine benziyor. Gabar Dağı'na bakıyorsunuz arkadaşlar, altında petrol var. Petrol kaynıyor ama Gabar bölgesi terörün en yüksek olduğu Evet. zamanlar. Papua'da da öyle bir durum var o zaman. öyle bir durum var. Altın Evet. kaynakları var, bölgeyi karıştırıyorlar. Evet. Bir de petrol kaynakları var, doğalgaz kaynakları var. Aslında Papua çok zengin bir ada yani gerçekten. Ama tabii ki de insanlar daha böyle geride kalmış, gelişmemiş bir yerlerde oluyorsun. Çünkü Endonezya çok büyük bir ülke Çok büyük bir baktığımızda. Tabii. Ama işte Jakarta gibi değil ya. Tabii ki işte Java adası gibi Her yer- ada değil yani. Her yer Bali. Her yer Bali değil tabii. Ama bence Bir yerler- potansiyelin çok azını kullanıyor şu anda. Ülkede çok gelişmeye çok açık bir ülke. Tabii ki Papua'da bile Bali'den daha güzel sahillere sahip bir ada gerçekten. Bali'den daha güzel. Gerçekten. Evet. Raja Ampat diye bir yer var mesela. Raja Ampat. Araştırabilirsiniz tabii. Çok güzel. Gerçekten Bali'den daha güzel. Ama şey yok yani böyle Turizm işte, atağı yok. yok. Anladım. Bali peki nasıl bu kadar popüler oluyor? Avustralya değil mi? Yani Avustralyalılar bayağı Geliyorlar. geliyor. Evet. İşte zaten en çok gelenlerden biri. Özellikle Ubud bölgesi çok güzel arkadaşlar. Ubud bölgesi. Or- Gittiniz mi Bali'ye yoksa? Yok, Bali'ye gitmedim. Endonezya'ya gitmedim daha doğrusu. Daha gitmedim diyeyim Aha. arkadaşlar. Hep kafamda bir var öyle Ha, bir plan. gitmek istersin tabii ki. Ubud bölgesi özellikle araştırıyorum. Böyle çeltik tarlalarının olduğu bir yer. Doğru. Çok güzel manzaralar var. Şelaleler var. Aynen. Çok güzel bir yer. Bayağı güzel. Antalya'ya benzeyen yerler de var. Tabii. Doğu kısmında, kesiminde böyle Güzel. falezler Falezler falan. olduğu Bu yerler yer- var. O Antalya'ya benziyor gerçekten. Evet, biraz motosikletli hırsızlıklar olabiliyormuş. Ona dikkat etmenizi söylediler. Aslında işte yabancılar da bazen çok şeyler var. Çok Evet. nasıl diyeyim böyle Ama Endonezya'da yabancı olduğun direkt belli oluyor arkadaşlar. yani Değil mi? şeyden dolayı. Ten rengimizden Ten rengi. dolayı biraz. Davranışlarınızdan tabii ki. Sonuçta Sonuçta. sizde de biraz Asyalı şey var. Tabii. Yüz ifadesi var. Çok, ama çok da değil. Mesela Japon gibi değilsiniz. Tabii ki. Hayır. Öyle aşırı çekik gözlü değiller. Ama tam bir Avrupalı da değiller. Bizim gibi de değiller. Belli oluyor ama. Yabancı olduğumuz kesinlikle belli oluyor arkadaşlar. Ama Müslüman bir ülke, biraz daha Müslüman bir ülke ama Bali'de işte Hindular, Hindular var. Hristiyan yani Hindular daha fazla. %80, %85'e falan şekilde. tapınakları var orada. Tapınakları çok fazla. Zaten İslam gelmeden önce de Hindu daha böyle çok yaygındı. Endonezya'nın genelinde. 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 Aceh'de olsa da her yerde öyle. Bu tapınakları her yerde. Sadece işte Bali'de değil. Yani Java adasında da var.
Borobudur Temple var yanlış hatırlamıyorsam. O çok büyük mesela. Yine bir Hindu nüfusu var. Aynen. Tabii ki bir nüfusu var. Azınlık ama. Azınlık. Az, aynen az. Budistler de var mesela. Budistler var. Ve Çin kökenli insanlar da var bizde. Yani çok Çin- değişik bir milletiz zaten. Evet. Yani. Evet. Endonezya dedin mi? Yok işte bir millet falan diyemezsin. Çünkü Evet. ırklar çok fazla. Orada arkadaşlar bir sürü ana diller var değil mi? Aynen. Bir sürü Aynen doğru. Mesela benim Yerli diller ülkemde var. 8 tane dil var. 8 tane farklı dil var. sadece Aceh'de. Sadece Aceh'de. Ve ben sadece bir tanesini biliyorum. Yani o derece. Gerçekten çok şey var. Ama tabii zaman gitgide Yine güzel ülke birliği sağlamışsınız ya. ise bu diller kaybolmaya. Hı hı. Çünkü artık insanlar konuşmak istemiyor. Yok şey diyorlar. Neden konuşalım? Endonezyaca konuşalım falan. Tabii Endonezyaca bizim ortak dilimizdir. Yani sen diyelim ki Papua'dan mı geliyorsun? Ben de Aceh'den geliyorum. Bizim ortak dilimiz o zaman Endonezyaca olur. Tabii. Yani bir ülkenin ortak dili o ülkenin Yani bağlayıcılığı. evet. Ama bizim ana dilimiz farklı oluyor. Bu da bir zenginlik katar ülkeye. Peki bu Endonezce'nin yani ana dil kullanıyorsunuz ya. Kaynağı neresi O Endonezya'da? Malezya. Malezya değil. Malayu dili daha doğrusu. Malezya'daki kullanılan Malezya'daki dil. kullanılan dil Sizin ana ve diliniz. Endonezya'da birçok yerlerde de kullanıyorlar. Çok Mesela Sumatra arasında çok kullanılıyor bu dil. Çünkü sizin kökeniniz Malayu. Malayu, hani Yani evet Sumatra adası Malezya ile çok yakın olduğu için Malayu. sizin kökeniniz Malayu. Malay halkı. Yani Malay halkıyla tek ülke olabilirdik belki de onu bilemiyoruz. Evet aslında Malezya ile birleşebilir miyiz? Kültürümüz çok aynı. Yani hemen aynı gibi her dilimizde. Ondan sonra işte kültürümüz dediğim gibi. Ama bu tip ülkelere ihtiyacımız var. Özellikle Endonezya'ya ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hindistan Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an belli etmiyor çok fazla. Biz algılayamıyoruz ama böyle bir durum söz konusu. Peki bunu nasıl yapıyor? Ticaret yollarıyla. Tabii. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan ortaklaşa yeni ticaret yolları açmaya çalışıyor. Bu durumdan Mısır rahatsız, tabii Türkiye rahatsız, çoğu ülke rahatsız. Ama Hindistan nüfus olarak güçlü bir ülke, büyük bir ülke. Bizim de Hindistan gibi benzer ama Müslüman ancak dost bir ülkeye ihtiyacımız var. Burada Endonezya bence çok önemli oluyor. Çünkü Pakistan tabii İslam dünyasında en yüksek nüfuslu Pakistan. Daha sonra Endonezya yanlış Yok, bilmiyorsam. Endonezya daha fazla. Endonezya daha Yoksa fazla. Pakistan mı daha fazla? Bizimki daha fazla. Sizin nüfus daha fazla. Yani nüfus olarak da fazla. Bir güç elde etmemiz için hem de Hindistan'a karşı, Hindistan'a yakın olarak Endonezya ile biraz daha ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Zaten şu anki hali hazırda ilişkimiz de bayağı iyi yani. Evet ilişkilerimiz iyi ama çok tanınmıyor. Böyle Tabii. bizde çok tanınmıyor, çok bilinmiyor maalesef. Tek Bali biliniyor belki. Aynen. Arada bir deprem haberleri geliyor Java Adası'ndan. Tsunami falan. Tsunami bir zamanlar Aceh'e gitmişti. Aceh'de. Çok 25 yıl oldu ya 20 yıl. Yıl oldu. 20 yıl oldu. 2004'te. 2004'te tam da Aceh'i vurdu arkadaşlar. Öyle bir durum oldu. Ama sonucunda ne oldu? Oradaki örgütlerle bir barış oldu değil mi? Aynen Bir doğru. barış sağlandı. Barış sağlandı. Şeyden sonra. Tsunami olduktan sonra. Tsunami'den sonra barış sağlandı o bölgede. Orada cihatçı gruplar mı vardı? Cihatçı demeyelim de daha çok böyle özgürlük ya kendi Bağımsızlık mı? bağımsızlık istiyorlar. Evet. Neden? İşte ihanetlerden dolayı eskiden de bize verilen sözleri Endonezya'nın bu sözleri tutmaması gibi bir sebepler var tabii ki. Bundan dolayı bizim ülkemizde öyle bir hareket, öyle bir de ayaklanma başlatıldı. Öyle oldu. Yaklaşık bir 30 sene falan sürdü. 30 sene çatışma oldu. Yani. Tabii oluyor. Çünkü arkadaşlar Endonezya Türkiye gibi üniter bir yapıya sahip değil. Endonezya'da bir sürü özerk bölgeler var. Yani zaten Endonezya kurulmadan önce çok küçük krallıklar vardı. Yani sultanlıklar vardı. Evet. O yüzden bunların birleşmesiyle Endonezya olmuş yani. Küçük krallıklar. Küçük Bu krallıkların neydi bunlardan biri belki? Aceh Sultanlığı var işte. Aceh Sultanlığı. Evet. Ondan sonra işte Java'da işte Demak şeyi vardı. Mataram Sultanlığı vardı. Ha, bunlar pek tanınmıyor ama Ama bilinmeseniz zaten yani birleşmeseniz belki daha kötü daha olacak. kötü olurdu tabii ki. Değil mi? Hareket kısıtlanırdı. Tabii. O adadan o adaya gidemezsin. Yani Bize istemedik çok şey oldu. saçma olurdu. Çok dedi. saçma olur evet. Şu an birlikte güç var tabii ki de arkadaşlar. Yani, Yani. şuna Birleşmiş Devletler demiyorlar. Orada bir güç var. En büyük güç Birleşmiş Devletler. Tabii. Birleşik Devletler diyelim. Hocam bitirelim ya bunu. Ben doydum bayağı tıkandım. Sen pilavı not vermedin pilava. Pilav Benimki 10 üzerinden kaç onun veriyorsun? üzerinde 8 veriyorum. Neden? Çünkü işte pilavın biraz daha acı olması daha iyi olur diye gibi geliyor bana. Kızartılmış hali daha güzel geliyor bana. Ama bu Çiğ mi? kızartılmamış. Yani biraz daha çiğ gibi geliyor. Şey gibi. Bir işlemden geçmemiş yani. Yani Anladım. öyle. Belki haşlamışlar sadece. Pilav nasıl? Pilav çok iyi ama. Güzel değil mi? Sebze Evet, bir pilav. sebze. Pilavımız aynıydı arkadaşlar. Pilav güzeldi gerçekten. Pilav şahane.
Bu da sevdim gerçekten. Ona kaç 10 verdi? üzerinde 9. Sushi'ye 9 verdi. Güzel arkadaşlar. Bu da Yılan. yılan balığı. 10 üzerinde 8 çünkü içinde tam ne var diye yapamadık yani. Tam Evet yani tamam yılan eti ama tam o yılanın etini göremedik çok fazla. Yani hatta şurada var parçası. Çok böyle sebzenin arasında karışmış. Yani yılan nerede biz de tam anlayamadık. aynen, bir de sosları var. Dışındaki tabaka nasıldı? İyiydi. Şey var, yosun var. Yosun var. İyi. Ben da yosunu güzel. severim yani. Evet. Şu ne bu? Marul mu? Lahana. Lahanaya benziyor. Lahana herhalde. O da güzel sanıyorum. Yok değişik bir şey bu. Öyle mi? Bunu da genelde Biraz acımsı. bununla beraber yer. Ne bu? Ha, bu şey. Zencefil. Zencefil. Ha o. Değil mi? Zencefil tadı var mı? Benziyor evet zencefil tadı var. Zencefil bu. Zencefil. Değişik bir tat. Bunu yemeyi unuttum ya. Genelde sushi'lerle falan da yenir. Güzel gidiyor o zaman. Evet. Bitirdik her şey ya. Bitirdik. Evet. İkram güzel miydi hocam? Ice tea var. Ice tea. Hep yapımı ice tea. Evet yani çünkü bedava olan her şey güzel. O yüzden Hı. hani derler ya şeyin hadi o cümleyi kullanmayın. Ama bedava olan tabii güzel. Ice tea güzel. Tabii. Bir de şey vardı. Nane tadı vardı yani. Mint nane tadı da var. Üstünde bir elma vardı. O da güzel. Yani fresh bir meyve geliyor. Hafif tatlı. Sunumlarımız güzel. Tabaklarımız Aynen. güzel. Yani güzel bir Japon mutfağı. Öyle size bir örtü geliyor arkadaşlar ilk başta. Ha, biz kullanmadık tabii. Burada kullanacağız herhalde. Biz bunu kullanmadık ama böyle üstünüze serebiliyorsunuz. Hani belki çocuk gibi üstünüze Evet. düşerse falan böyle Doğru. pahalı giysileriniz vardır. Onları korumak istersiniz. Tabii biz böyle takım elbise falan çok giymediğimiz için Hı hı. Öyle. Antalya'da da giymiyoruz açıkçası. Çok sıcak zaten. Çok sıcak, resmiyet çok sevmiyoruz. Ne gerek var hocam? Biraz relax, chill olacaksın, şey olacak. Enjoy böyle. Zaten denizin kenarında. Denizin kenarı Zaten bu lokantanın konumu da bayağı güzel bir yer. Çünkü çok hem müthiş. müthiş gerçekten. Çok müthiş arkadaşlar. Denize görüyorsun buradan yani. Direkt Beach Park'tayız. Yani Beach Park'ın ilerisindeyiz İlerisinde daha doğrusu. yani. Çok güzel. Hatta yeri size aşağıda açıklama kısmında işaretleyeceğim arkadaşlar. Evet, doğru. Biz beğendik. Güzel. Evet, güzeldi. Güzel bir deneyim oldu gerçekten. Güzeldi arkadaşlar. Japon mutfağından şimdilik bu kadar. Bundan sonra bakalım nerelere gideceğiz. Yani abone olmayı unutmayın. Ve Endonezya denizde de. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa like. Öyle. Anladınız siz arkadaşlar. Endonezya'da yaşayanlar anladı herhalde. Allah Allah. Bayağı meşhur olduk. Yani, eyvallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.